Herkese merhaba. Takım dizilimi ve önceliklendirmeleri nasıl yapmanız gerektiğini videosunun füze takımı tarafındayız. Bu videoda detaylı olarak füze takımını ne şekilde önceliklendirmelisiniz, hangi özel silahlara odaklanmalısınız onu konuşacağız. Füze takımı hava takımına karşı üstünlük kuruyor, birlik sayıcı türünden kaynaklı. Fakat tank takımına karşı geriye düşüyor. Eğer ki füze gidiyorsanız bunu bilmelisiniz. Çünkü uçak takımlarını yenerken oyunun başlarında özellikle tank takımlarına karşı ezilebilirsiniz. Özellikle para basmayan kişiler bile sizi rahatlıkla yenebilir. İlk sezonda Tesla kahramanımız özel silah alacak. Bu kahramanı minimum 20 seviyeye çıkartmalısınız. Eğer ki önceliğiniz tank takımına karşı ezilmeyi engellemekse Tesla'yı 30 seviyeye öncelikli olarak çıkarabilirsiniz. Fakat şunu da göz önünde bulundurun. İkinci sezonda da Swift kahramanı özel silah alacak. Bu da güçlü bir kahraman. O kahraman içinde 20 seviye çıkaracak kadar parça bırakmanız önemli olacaktır. Şimdi bu ikisinden hangisini önceliklendireyim diye soracak olursanız eğer ki önceliğiniz tank takımına karşı bir üstünlük kurmaksa Tesla'yı 30'a çıkarmaya çalışın. Çünkü Tesla enerji hasarı veriyor ve tank takımında Murphy kahramanı fiziksel bir koruma yapıyor. Tesla kahramanımıza enerji hasarı vurduğu için daha fazla hasar vuracaksınız. Bu durumda Swift kahramanını engellemiş oluyor. Yani Swift kahramanını öncelikli olarak 30 yaparsanız ve amacınız tank takımına karşı bir üstünlük kurmaksa bu durumu yapamayacaksınız. Amacınız tamamen uçak takımına karşı bir üstünlük kurmaksa zaten üstünsünüz. Daha da bir üstünlük kurmak istiyorsanız Swift kahramanı ilk olarak 30'a çıkarın. Lucius kahramanı enerji koruması sağlıyor. Siz Swift kahramanıyla fiziksel hasar vereceksiniz. Bu durumdan kaynaklı daha da fazla hasar çıktınız olacak. O yüzden önceliklendirme kararınızı buna göre verebilirsiniz. İkisini de kesin olarak 20'ye çıkarın. Öncelikli olarak hangisini 30 yapacağınız durumunu buna bağlı olarak kararını verebilirsiniz. Üçüncü sezonda ise Gregor kahramanı özel silah alacak. Bunu da isterseniz 20 seviyeye çıkarabilirsiniz. Fakat amacınız 4 artı birlik sistem kullanmaksa ya Gregor kahramanını ilk olarak çıkaracaksınız ya da Fiona kahramanını çıkararak 4 artı birlik sistem kullanmanız gerekecek. Bunun kararını verdikten sonra ya Gregor'u 20 yaparsınız ya da parçalarını Tesla ya da Swift kahramanlarına saklayabilirsiniz. Dördüncü sezonda da adam kahramanı özel silah alacak. Bunun da özel silahını kesinlikle minimum 20 seviyeye çıkartmanız gerekiyor. Füze takımı için 4 artı birlik sistemi konuşacak olursak varsayalım ki Gregor kahramanını çıkardık ve geneli bu şekilde yapıyor. Burada Lucius'u kullanıyorlar genelde. Bunun sebebi tank takımına karşı bildiğiniz üzere birlik sayıcı türünden dezavantajlı konumdasınız. Ve tank takımında şöyle bir durum var. Takım tamamen enerji hasarı veriyor aslında. Kimberly ve Statman ağırlıklı olarak enerji hasarı veren kahramanlar ve dediğim gibi Lucius kahramanı enerji koruması sağlıyor. Bunu da füze takımınıza koyduğunuz takdirde çok iyi bir etken oluyor. 4 artı birlik kartla birlikte de tank takımına karşı da iyi bir savunma gerçekleştiriyorsunuz. Bunun detaylarını raporlar üstünde göreceksiniz. Raporlara geçmeden önce hatırlatmamı yapayım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İlk olarak güzel dizilmiş bir füze takımının tank takımına karşı etkisine gelin hep beraber bakalım. Burada gördüğünüz üzere Swift kahramanı önceliklendirilip 30 seviyeye çıkarılmış ve diğer hedefi de Tesla kahramanı olmuş. Diğer gördüğünüz kahraman seviyeleri de bu şekilde. Sol tarafta tank takımı olarak biz varız. Bizzat kendim denedim. Karşı tarafta güçlü bir füze takımı olduğu takdirde ne gibi etkiler alıyoruz size gösterebilmek için. Gördüğünüz üzere aradaki güç farkına rağmen karşı taraf füze takımı kullanıp dezavantajlı tarafta olmasına rağmen neredeyse bizi yenebilecek duruma geliyor. Eğer ki sezon içerisinde takımınızı 4 artı birlik sisteme göre güzel dizerseniz birçok takımı yenebilecek duruma geliyorsunuz. Yeter ki geliştirmelerinizi doğru yapın, önceliklendirmelerinizi ve ekipmanlarınızı doğru yapın. Önünüzde herhangi bir problem olmayacak ve birçok takımı yenebilecek duruma geleceksiniz. Burada da gördüğünüz üzere füze takımının hava takımına karşı bir savaşı mevcut. Bildiğimiz üzere füze takımı hava takımına karşı bir üstünlük kuruyor. Karşı hava takımı herhangi bir 4 artı birlik sistem kullanmamış. Sol tarafta ise güzel dizilmiş bir füze takımı mevcut. Gördüğünüz üzere aradaki 10 milyonluk güce rağmen yenebilmiş. Burada ekipmanlara da bakacak olursak hava takımının ekipmanlarının daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Özel silah seviyeleri de bu şekilde. Burada da farklı bir hava takımına karşı savaş mevcut. Gördüğünüz üzere tekrardan güç farkına rağmen yenebilmiş. Eğer sezon içerisindeyseniz diziminizi 4 artı birlik sisteme göre uyum sağlatmazsanız cezalandırılırsınız. Gücünüzün ne kadar olduğunun gerçekten bir önemi yok. Sisteme ayak uydurmak zorundasınız.
Eğer ki cezalandırılmak istemiyorsanız dizilimlerinizi kartlara uygun şekilde yapın ve önceliklendirmelerinizi kesinlikle önceden planlayın. Burada da başka bir tank takımına karşı olan savaş mevcut. Gördüğünüz gibi güç farkına rağmen yenebilmiş. Karşı tarafın özel silah geliştirmeleri kötü değil. Fakat sezon içerisinde herhangi bir kart sistemini doğru kullanmadığı için bu şekilde avantajlı taraf olmasına rağmen cezalandırılmış. Ekipman konusunda da geri. Hataları var mı? Evet, kısmen ekipmanlarda da geliştirme hataları yapmış. Burada Marshall'la geliştirmeler yapmaktansa savunma yönelik geliştirmeler yapması daha iyi olacaktı. 3 takımın da artı eksi olarak ne şekilde dizilim yapılabileceğini gördünüz. Size direkt olarak şu takıma gidin demem yanlış olur. Hangi takımı gidiyorsanız sadece önceliklendirmelerinizi doğru yapın. Ekipman geliştirmelerinizi ona bağlı yaparsanız birçok takımı yenebilecek duruma gelirsiniz. Sezon içlerinde özellikle daha rahat olursunuz. Yeter ki bunları önceden bilin. Şu anda birçoğunuz sezon 1 ya da sezon 2'dedir. Bunları önceden planlarsanız ileride çok daha fazla rahat edeceksiniz. Biz de bunları önceden bilmiyorduk. Deneyerek öğrendik. Sizin bir artınız var. Bunları önceden izleyerek planlayabilirsiniz. Kafanıza takılanları tekrardan gelip yorumda sorabilirsiniz. Ve benim de bilmediğim şeyler varsa tabii ki de söyleyebilirsiniz. Ben de hata yapabilirim. Farklı şekilde videolar da çekebilirim. Yorumlarda belirtirseniz eğer bunlara bağlı olarak da videolar çekeceğim. Şimdilik görüşmek üzere.